What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, dostlar kusura bakmayın, bir problem yaşadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kopukluk sırasında Warzone Mobile'i tanıttılar. Çıkış tarihini gösterdiler mi bilmiyorum. Ben de yine takıldı ya. Evet, Verdansk mobilde olacak dostlar. Aleykümselam, tekrar hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Az önce neler yaşandı hiç göremedim ama yayın koptu. Biri Verdansk geri gelecek mi dedi. Verdansk Warzone 1'e gelmeyecek. Warzone mobilde olacak dostlar. Bunun duyurusunu yapalım. Ve çok temiz görünüyor. Bilmiyorum hangi telefondan şu an gösteriyorlar ama gayet güzel, oynanır. Kesinlikle oynanır. Evinden uzaktasın, Warzone oynamak istiyorsun. Aç mobilden oyna yani, akar. Orijinal Verdansk olacak dostlar. Tren ya da tırmanma halatları olmayacak. Sonradan güncellemelerle gelir muhtemelen ama tam da Warzone 2'nin çıkış tarihi onaylandığında dondu. 16 Kasım'da çıkacağı resmi olarak onaylandı az önce. Muhtemelen ilk önce bu mobil Warzone hakkında konuştuktan sonra bunun da çıkış tarihini açıklayacaklar. Az önce açıkladılarsa ben... Arada bir donup duruyor. Kusura bakmayın dostlar. Ve şimdi oynanış yeni Modern Warfare 2 ve Warzone 2'deki gibi aynı olacak. Hani mekanikler. Ama harita önceki oyundaki Verdansk'ın orijinal hali olacak. Mesela silahlar falan hepsi Modern Warfare 2 ve Warzone 2 ile aynı olacak. Hatta mobil Warzone'da şöyle bir şey var dostlar. Mobil Warzone'daki ilerlemeniz, yani Game Pass veya silah geliştirme ilerlemeleriniz Warzone 2 ve Modern Warfare 2'deki ile aynı olacak. Yani bir tarafta birini açtıysanız mobil Warzone'da da aynı şeyi açmış oluyorsunuz. Mobil Warzone'da da aynı ekipmanlarla devam ediyorsunuz. Especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice like, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So, not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either because we have the gulag. Gulag tabii ki ilk Warzone'dakiyle aynı. Ya videoda çok akıcı görünüyor ya. Yani şu an izlediğimiz mobil Warzone çok akıcı. Bizim telefonlarımızda nasıl olacak? Merak konusu yani. 30 FPS mi oynayacağız? 60 FPS mi oynayacağız? 80'i 90'ı bulabilecek miyiz? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Mobil bir oyuncu değilim. Fakat iyi olursa neden oynamayayım? Sonuçta Verdansk var. 120 oyuncuyla oynayacak mobil Warzone. 120 players. Or do you mean bots? Because it seems like in battle royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Other diye. Other, evet. Diğer oyunlardan bahsediyor. PUBG Mobil, Apex Mobil, ne bileyim Valorant Mobil falan. Onlar da diyor ki oyun içindeki düşmanların %90'ı bot diyor. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Mobil Warzone'da böyle bir şeyin olmayacağını söylüyorlar. 120 oyuncuyla birbirinizle, düşmanlarla savaşabileceğimizi söylüyorlar. Mustafa az önce senin dediğini anlatmış oldular. Yani ben söylemeden onlar cevap vermiş oldu. Evet, şu an ilerlemeden bahsediyorlar. Az önce söylediğim şey. İlerleme hepsinde eş zamanlı olacak. Yani birinde bir şey yaptığınızda diğer tarafta da ilerlemeniz kayıt olacak. Gameplay sistemi, Call of Duty Combat, hani combatlar, yakın dövüşler ve oyuncuların masif kampları aynı olacak. 3 oyunda da, Mobile Warzone'da, Modern Warfare 2'de de, Warzone 2'de de.
delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious. Mobile Warzone'da your time ve ne yazıyordu göremedim. Battle Pass, Friend Chat, your time. Hepsi aynı. Gördüğünüz gibi eş zamanlı. Mesajlarınız, Battle Pass'iniz, ilerlemeleriniz hepsi ortak. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up. DMZ üzerine biraz konuştular, henüz bir şey göstermediler ama umarım görürüz İsmail. Evet, Battle Pass'ten bahsediyorlar. Battle Pass ilerlemesi de hepsinde aynı olacak. Bilgisayar, konsol ve mobilde. Şu an bir mobil, şu an görüntü mobil görüntüsü. Bence oynanır ya. Neden oynanmasın? İnsanlar yeni şeyler oynamalı bence artık. PUBG yerine şu oyunu oynamak 1000 kat daha iyidir. Evet, Ramazan, Battle Pass de aynı ilerlemeye sahip olacak. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Haklısın Serhat, katılıyorum. Mustafa, kesinlikle Activision yıl sonuna kadar, bak yeni yıl gelmeden dünyanın parasını kaldıracak ya. Apple ve Android'ler arasında crossplay olacak. Konsolla PC arasında crossplay olacak. Aynen Emre. Yani çok fazla sekmez ya mobilde herhalde. Yani en azından kontrol edilebilecek seviyede olur silahlar. MK2 ile nasıl no scope vurdu. ATV'nin önüne binmişti, gördünüz mü? Arkasına değil de önünde oturuyordu takım arkadaşı. Crossplay tüm oyunlar için geçerli ya. Kesinlikle mobil için yeterli grafikler bence. Biraz renkleri arttırırız, muhtemelen renk filtresi olacaktır. Çünkü Call of Duty mobilde var. Kesinlikle yani. Eski konsollara bile bir FOV ayarının gelmesi bir mucize yani. Eski konsollara kimse yüzüne bile bakmıyorken Call of Duty'nin FOV ayarı getirmesi çok iyi bir hareket. Gerçekten mobil Warzone'da bot olmaması inanılmaz. Şu an Sing Up Now diyor. Bir taratacağım ben buna. Taratıyorum. QR kodu taratın dostlar. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Ön kayıda götürüyor Android markete. Play Store'a. Ben zaten sabah yapmıştım. Yapmayanlar hemen yapsın. Ön kayıt başladı dostlar. Kaçırmayın. Ne zaman oynamaya başlarız bilemiyorum. Evet Serhat, az önce açıkladılar. Free to play. Warzone 2 tamamen ücretsiz olacak. 16 Kasım'da resmi olarak çıkış yapacak. Az önce resmi olarak duyurusu yapıldı. Umarım emülatörden de oynanabilir. Yani Verdansk'ı bilgisayardan oynamak her zaman daha iyi olur. Ama sanmıyorum, emülatör olmayacak sanırım.
It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly, Maven. Ramazan, internet bağlantını kontrol et. Ben bu sabah kaydı yaptım. Az önce tekrar girdiğimde girebildim. App Store'da olmayabilir. Evet, onu bilemiyorum. Ya iPhone'a şu anda olmayabilir. Hani bugün yarın gelir belki. Çok yakın bir zamanda gelir. Çünkü Google Play Store'a geldiyse iPhone'a haydi gelir. Emin olun. Yo, az önce iPhone'da da olacağını söylediler zaten. App Store'da olacak. Burada gösteriyorlarsa kesinlikle olacaktır dostlar. Eyvah, eyvah. Warzone 2 gameplay'ine mi geçiyoruz? Ramazan, Hollanda'daysan dostum, bilemiyorum. Ama oraya da gelir yani, Hollanda'ya neden gelmez? Hadi artık oyalamayın, şu Warzone 2 oynanışı görelim ya. Tamam, az önce videolar gördük ama gerçek bir oynanış. 6 vs 6 gameplay mi göreceğiz? Önce Modern Warfare 2 oynanışları göreceğiz dostlar. Şuraya bak ya, herkes şu an bilgisayar başında. 6 vs 6 gameplay göreceğiz. Modern Warfare 2 multiplayer Div Ride Along göreceğiz. Warzone Mobile gameplay göreceğiz. Third Person POV gameplay göreceğiz. Ve DMZ oynanışı göreceğiz dostlar. En sona Warzone 2 bırakıyorlar sanırım. Mustafa. Coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all Şuraya bakın ya, yüzlerce insan var. Sadece bilgisayar başında 150 insan var dostlar. 150 adet bilgisayar şu an orada yayın yapmaya hazır şekilde bekliyorlar. Ninja. Of. Orada olmak vardı. Bu adam hileler yüzünden oyunu bırakan değil mi? Çok benzetti. Şu ana kadar neler gördük onu bir konuşalım. Bunları boş yaparken. Öncelikle oyun içinden oynanış videoları gördük. Modern Warfare 2 oynanış ve Warzone 2 oynanışları gördük. Hatta Mobile Warzone oynanışı da gördük. Sonrasında modlardan birkaç kare gördük. Third person olacağını öğrendik. Modern Warfare 2'de third person modu olacağını öğrendik. Sonrasında bazı modlara göz attık. Şu an aklıma gelmedi gerçekten. Çok fazla şey gördük. Su üzerinde savaşlar gördük. Suya mayın atıldığını gördük. Gunsmith'i ayrıntılı bir şekilde gördük. Gunsmith üzerine konuştular. Daha sonra evet, Modern Warfare 2 multiplayer oynanışı görüyoruz şu an. Birden geçiş yapıldı. Ne oluyor Allah'ım? Abi. Direkt geçiş yaptık yani, direkt. Hareketler çok seri. Şarjör çok seri değişti. Bence koşu hızı da kafi. Las Palmas, Mercado Las Palmas mapinde oynanıyor şu an. Stok bir M4 ile oynuyor. Hiçbir şekilde eklenti takılmamış. Hareketler çok seri bence. Ve daha akıcı. Yani önceki oyundan daha akıcı geldi bana şu an. Yalnız bu ölüm sahnesinde karakterin uçması ne abi, onu düzeltirler umarım. 4 adet perk'ü aktif görüldüğü üzere. Doğduğunda görüyoruz.
Field upgrade'i hazır ama kullanmıyor. Şu an hardpoint oynanıyor sanırım, evet. Hardpoint modundayız. Kırmızı bir perk aktif oldu şu an orada. Double time kullanıyor. 700p izlediğim ve 700p yayın yaptığım için özür dilerim dostlar. Çamur gibi gözüküyor, kusura bakmayın ama internetim buna el veriyor. Şu an canlı kaldım. Modern Warfare 2 oynanışı izlemekteyiz. Az önceki şeydi. Bombanın adını unuttum. Snapshot'tı, snapshot. Ya yine hoplayıp zıplayıp ateş ediyorlar ya. Ama fark ettiyseniz kayan çok fazla insan yok. Çünkü kayma iptali yok. Kaymaktan vazgeçmiş gibiler. Şu an Ninja'yı mı izliyoruz? Hayır. Şu an Ninja'yı izlemiyoruz. Bu nasıl bir bakış açısı? Is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like there's obviously always going to be recoil. Kaldı 2 round. AKS 74 bir SMG. Sol altta perkleri gördük. Knockout'a mı geçirdin? Hardpoint değil miydi ya? Ha, bu az önce izlediğimiz yayıncı Hardpoint oynuyordu. Bu Knockout modu oynuyor. Farklı modlarmış. Öyle birden geçiş yapılınca fark etmedim. Duvara dayayabiliyoruz. Önceki olduğu gibi, önceden olduğu gibi. Hareketler çok benzer geliyor fakat oynadığımız zaman bazı farklar hissedilebilir. Oh, was that too hard? He's my. No, yeah. He's doing the classic. He's going to a set. He's doing the classic. It was something else. It was something. Ayarlara mı giriyor? Ne yapıyor bu? Oh, my sensitivity or something? What is it? No, Jack. Neyi arıyorsun? Ha, ayarlara da girmiş olduk. Hemen değiştirdiler tabi. Bu nasıl bir silah abi? Bu beta'yı oynayacaklara verilecek silahın aynısı. Bu değil. Az önce eline aldığı küçük silah. Evet, field upgrade bastı. Field upgrade bu ne? Dead Silence mı? Dead Silence efekti var sanki. Öldü. That was nearly close. One of the all-time greats in the competitive Call of Duty world. One of the maybe the, if not the. Kanlı canlı izliyoruz dostlar. I don't know why I said it that way. Yeah, no, like the all-time great. Yeah, he's the greatest. But there we go. Swag now getting involved as well. And to your point, Ali, about Gunsmith. I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform, right? Kusura bakmayın, mesajları okuyamıyorum. Oynanışı izliyorum dostlar. Hemen bakalım. Just make some crazy different loadouts. You know, some of these guys, J God's gonna have so much fun with that. 9.5 hour long attachment video from J God. Oh God, you know he's so excited about that. And I want to talk about the map aesthetics for a moment and like the layout. Is the rooftops, like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That's a new thing that you can add into this game. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think, and I found that out very İsmail, quickly. katılıyorum, aslında birazcık yavaşlatsalar iyi olurdu ama. You can make the jump. You can make it across like the map if there's tall buildings. You can make it across the map without ever having to touch the ground. And I think for snipers, that is going to be their absolute. Çünkü insanlar oyun seri olduğu için oynamayı seviyor. I mean, we've seen a lot, Clint, of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Pomage too. Like I stepped up. I think it's when he was first walking in. He was walking in rational into people, and he was like, "I'm going hard, bro." Oh yeah. He's like, "I'm going hard." Şu an I için can just hear like the oynanışta pek farklılık göremedik.
Çünkü tüm yayıncılar önceki oyunda nasıl oynadıysa öyle oynamaya devam ediyor. Şu anda Mobile Warzone oynanışı da görüyoruz. Canlı olarak. Sol tarafta bir ana menü görüyoruz. Şu an orada neler oluyor dostlar. Herkes bir moda oynuyor, herkes bir oyun oynuyor. Oynanış olarak, hareketler olarak temelde aynı gibi. Fakat tabii ki içerik olarak çok farklı. You're in the right place to ask about that. There is an army of professionals. O neydi? O nasıl bir mayındı öyle? So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Miles, we were talking about this morning. When there's a hardpoint and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and get absolutely fried. So, you know, there are some movement mechanics for you speed demons out there if you want to make some plays. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course, the dolphin dive is back. I don't think we're not officially calling it a dolphin dive, Joystick calling it. Yerden başka bir silah aldı. It's a really fun mechanic. It's fast. We get to see some gameplay with it. Çok hızlı gerçekten ya. Colt'lara benzettim hareket hızına. Come on, Butters. Show us the dive. Showed us the slide. Now we're looking for the right out the window. Just dive out the window. Bunlar da and all the windows are built to be diveable through. Like that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like they've seen it so much in playtest. Like Nate goes into a window, like everyone snips it out. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go. Butters is going to be sniping there. That's the so we have the Hurricane. She's running overkill. That's going to be one of the küçücük bir şarjör takmış. 50 mermi kapasitesine sahip tepesinde Şarjör tepesinde bu silah. Bu nasıl bir silahsa artık. M4'e benziyor ama bu nasıl bir M4 abi? Şarjörü üstüne takmış ve burst fire'ı ayarlıydı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu an bu silah burst fire'ı ayarlı. Ve konsol üzerinden oynuyor. FOV'a bakar mısınız? Çok geniş. Dürbünler çok hoşuma gitti yani. Reticle'lar çok temiz. 6v6 is a totally different flavor. I mean that obviously and excites us. Çok korkak oynuyorsun ya. Vay iyiydi. Gerçekten iyiydi. Yeah, I think it's max 2 stories, I believe. I could be completely wrong there, but hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right. No, evet aslında FOV geniş olduğu için de hızlı görünüyor. FOV'u kısalttığınızda aslında oyun daha yavaş görünüyor. Mesela bu arkadaşlar şu an öyle gidiyor. Şu anki izlediğiniz arkadaş. Daha bir yavaş hareket ediyor sanki. O silah çapraz mı sekiyor? Yürürken ateş ettiğinde silah yan mı dönüyor? Evet, yürürken ateş ettiğinde silah yan dönüyor. Kills, you get more perks. As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're gonna get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it, and it's gonna be sweet. Well, the reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like how vastly different it makes the gameplay, but I know for a lot of us, when you're playing like the multiplayer experience, I feel like you get a couple perks you like, and you sort of pick those. You're your go-to. You don't really think about it, right? Like you figure that out in the first couple days or weeks of playing the game. Those are your perks. Now it's like I feel like there's more decision making that goes into it, which I personally think is exciting. Now, kesinlikle Mustafa, yani öyle bir altyapı hazırlıyorlar ki şu an. Dediğim gibi 2 yıl boyunca başka bir oyun gelmeyecek. Bunun ekmeğini fazlasıyla yiyeceklerdir. Umarım biz de yeriz. DMZ oynayan yok mu ya? Biraz DMZ göstersinler. It really does, you know, change what you start off with a base 2. Yeah. You unlock one after, you know, a period of time. You get kills, you get points. The game progresses slowly. So no matter how you're playing, you. Acaba açık beta'da DMZ oynayabilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum.
really interesting again, and the perks are almost tiered. And again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that like, yeah, the first two perks Yeni katılan dostlar için hatırlatalım. Şu an kanlı canlı oynanışları izlemekteyiz her oyunu. Şu an sadece Warzone 2'yi göremiyoruz. Vallahi Cancı haklısın. Zaten o yüzden uzun bir süre getirmeyecekler. O zamana kadar da yeni nesil konsollar çıkabilir belki. Yani bilmiyorum. Sonuçta 20-25 yıllık bir tecrübeye sahipler ve hala oyun çıkıyor. Yeni oyunlar illa ki çıkacaktır. Discord'u kuracağım Pisco Gamer, henüz hazırlamadım. Klanım var. Kendi aramda yakın arkadaşlarımla bir klanım var. Zaten önceki modlarda, hani daha önceki oyunlarda olan modlar da bu oyunda var. Yani o modlardan bir farklılık beklememek lazım. Sadece yeni gelen modlar hani oyuna bir farklılık katacaktır. Sadece eski modları yeni maplerde oynayacağız. Bu bir farklılık. Silahlar farklı olacak, perkler farklı olacak. Fakat şu ana kadar izlediğimiz oynanışlarda hareketler birebir aynı görünüyor. Sadece bakın kaymayı çok sık yapmıyorlar fark ettiyseniz. Çünkü kayma iptal yok. Kaymaya bastığında muhtemelen uzun bir süre kayıyor. It's such a different look. Like when we're spectating these players and they're having gunfight stuff, like the way the player animations are, the sound effects, like the game has just been. Yeni oyunla birlikte bir klan kurarım Pisco Gamer. MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been. I mean, Salt Bay right on top, just hammering away. Haklısın Pisco Gamer. Ben ilk abonelerim. And it was a close game, and now it's done. Hatırlıyorum yani. Farkındayım. I gotta say the bunny hop is back in full force. Oh man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Gotta give him a shout out. Ya bence de neden pişman olalım ki yani hani oynanışta ne gibi bir farklılık bekliyorsunuz yani klasik Call of Duty elbette mekanikler biraz daha farklı, fark ettiyseniz yürürken silah sallanıyor ama o seriliğinden bir şey kaybetmemiş, yani seri olmasını herkes seviyor zaten. Ama diğer modlarda bu serilik olmayacak, bu şu an hardcore multiplayer oynanışı yani şu an izlediğimiz. DMZ modu da bunları yapabileceğimizden emin değilim. In-game settings where you can make your gun a little more narrow, a bit wider, further away. I mean, there's options, you know, just create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe you don't want the gun to be so big to obscure the view. Maybe you're one of those players. Settings personally. Like, give me the option to tweak it how I want, right? There's a lot of settings in this game. I'm gonna get lost in that for the entire first day probably. Once campaign hits, kesinlikle hikaye yani kafa dinlemek için birebir yani. Kafa dinlemek için multiplayer'e girilmez zaten. Hele şöyle oyuncular karşınıza gelirse kafa dinlemeye gireceğiniz yere kanser olursunuz zaten. Yeah, this sub looks like it's dominant. Also, all the sounds and everything when you level up guns. Everything is there. I mean, I wish everyone could experience just this environment, though. Like, as much as we're enjoying the gameplay and stuff, and how cool it's been. Because, like, a lot of these content creators, like, they're friends or they're familiar with each other. They play games online, but like, it's not often you get them all in one place like this. It has just been a vibe. Seeing everybody going up, some meeting for the first time. Like, I know Iceman and Isaac. We have interacted so many times on social. I've never met him in person. Mustafa Atlas hikaye şöyle. Şimdi ilk orijinal Modern Warfare üçlemesi bildiğimiz üzere 2008 ve 2009 ve 2012 ve 2006'da çıkan Modern Warfare üçlemesini daha önceki tarihte yaşananları anlatıyor. Yani 2019'da çıkan en eski tarihte oynadığımız, yani kronolojik olarak oynadığımız en eski oyun oluyor. İkinci oyunda yine ilk üçlemeden önce yaşanıyor. Muhtemelen bunun da bir üçüncüsü olacak ve o da ilk Modern Warfare oyunundan önceki tarihte neler yaşandığını anlatacak. Cancı'yı muhtemelen hikayeden de oynamıştır.
oynanış görürüz ama hikayeden yeterince şey gösterdiler diye düşünüyorum. Bundan sonra bir DMZ ve bir de Warzone 2 oynanışı bekliyorum şu anda. 400 abone mi oldun? 400 abone olduk mu ya? 400 abone olmuşum gerçekten. Teşekkür ederim dostlar. Now long range, the SMGs haven't been ripping as well. The recoil gets insane at that sort of range. So I feel like it looks like the gun balance as well, regardless of your attachments and what configuration you end up coming with, is fairly much. Kesinlikle. Yani yeni kitle, yeni oyuncu kitlesi kazanacak. Zaten önceki kitle de mutlaka oynayacak. Çünkü bu oyunun bir muadili yok şu an. Battlefield görüldüğü üzere rezalet durumda. There seems to be a little more separation between aggressive. Like I haven't seen realistiğe yakın bir arcade oyun istiyorsanız kesinlikle Call of Duty birinci tercihiniz olacak. Of course, as the game develops, he wants a sawn off that kills people across map, that makes them move real fast. I mean, hey, who knows? Gunsmith is crazy. 2.0 even crazier. Well, I mean, we'll see if he can do it. Wild. I mean, no matter how much work has gone into this. Aleykümselam. E-Futbol Türkiye, hoş geldin. Üçleme yok sayılı değildi. Yok, üçleme yok sayılmadı. Dediğim gibi üçlemenin öncesini anlatıyor bu şu an oynayacağımız oyunlar. That's just not enough, is it, Miles? Not enough. No idea what these guys are going to come up with, but it's going to be crazy. I need a good sort of 2 to 3 hours to really look at Chef Tony. This is one of the most famous Italian men in the world. Makes a mean stromboli. We love him. Ya Mustafa, ha o yazını görmedim, kusura bakma. Önce o oyunda nasıl ban aldım bilmiyorum ama yani sonuçta her şey sıfırlanacağı için Warzone 2 için diyorsun sanırım. Yeni bir oyun, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 satın alabilir misin bilmiyorum ama Warzone 2 için yeni bir hesap açmam mantıklı olacaktır. Multiplayer'da duvar kırma yok. Hikayede var ama multiplayer'da sanırım olmayacak ve öyle bir görüntü de görmedik. Sunucular çok konuşuyor. Well, I think this is great too for a lot of, I mean, people like, you saw Zenny, you saw Crowder, for those who don't know, they work on the CDL side, they're really in the midst of stuff during the season. They don't get to come to stuff like this that often and see all these content creators. Türkiye, biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum. Yani mekanikler öncekinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha yavaşlatsalar diye düşünüyorum. Fakat şunu fark ettim, double time kullanmayanlar daha yavaş hareket ediyor ya da elindeki silah veya ekipman daha ağır olduğunda daha yavaş hareket edenler var. Hafif bir silahla elbette hızlı hareket etmek mantıklı. Victor ilk üçleme dediğim gibi yok sayılıyor mu bilmiyorum. Ben dediğim gibi ilk üçlemenin öncesini oynadığımızı biliyorum. Öyle duyduğumu hatırlıyorum. Tabii zaten aralarında bir bağlantı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama oyun güzel olduktan sonra hiçbir önemli yok. Alper mevcut Warzone nasıl bir rol olacak hemen söyleyeyim. İlk Warzone olduğu gibi devam edecek. Hesaplar aynı şekilde kalacak, herhangi bir sıfırlama olmayacak. 28 Ekim'de Warzone Caldera olarak ismi değişecek ve aynı şekilde oynanmaya devam edecek. Bu kadar. Yani bunun hakkında bilmemiz gereken başka bir şey yok. Psiko Gamer multiplayer duvar kırma yok ya. Yani öyle bir haber görmedim. Fizik anlamında hani deformasyon, kırılma olayları hikayede olacak ama multiplayer'da bu yok. Emre Sefa Küpeli Warzone 2 gameplay olacak. İşte onu bekliyoruz şu an. Neden hala yapmadılar? Merak içerisindeyim. Yani olacağı söylentiler arasındaydı ama belki de görmeyiz. DMZ gameplay göreceğiz. O yazdı. Mobil Warzone gameplay göreceğiz. O da arada bir gösterildi, çok kısa bir süre ama
Şu an için Modern Warfare 2 gameplay'i görmek. I gotta see his recoil control. So what do you guys think about all these maps so far? Rica ederim Alper konuk. Ya Warzone 1 yani bir süre daha devam edecek. Orası kesin. Ne zaman son bulur bilemiyorum. Stitch kesinlikle katılıyorum yani God of War'ın her şeyi aynı geldi benim gözümde. Her şey sadece dediğim gibi Thor'u eklemişler. Ya hikayenin de elbette yine saracak. Ama hani zaten iyi bir oyunda iyi olan bir oyunda daha neleri geliştirebilirsin ki? Yani zaten birçok yenilik var. Gunsmith olsun, Perk'ler olsun. Yeterince yenilik var bence. Şu ekipmanlar da kesinlikle hızlı. Evet. Cluster. Güzeldi. It's the same two people. No, sorry, this guy. Oh, it's a replay. Oh, is it? I was about to say. He was on 15 in a row. I thought he got another one. I thought he wrapped his streaks. It's all good. Online oynayacaklar için kesinlikle para verilir ama yani sırf hikayeyi oynayayım diyorsanız indirime girmesini bekleyin derim. It might be his stream, but either way, it's his stream. That boy is ripping metal. So, again, it's kind of cool to see there on the bottom side of the screen for a moment there how the perk system works. He's already at his second tier of perks, which I think was Spotter. 19 kills. Let's go, Breadman. And of course, he's working his way towards that final. Cancı'ya çok mantıklı bir şey söyledin ya. O zaman benim dediğim yanlış çıkıyor. Doğru. He's farming. Yeah, he's literally farming. Somebody kill Breadman. Wait, do you guys see the movement though that I was talking about? Like how when you're moving, like your whole body, like it's different than other Call of Duty games. It's very hard to put into words, but once you get your hands on this game, like you can tell everything moves with you. Like usually the gun's fairly stationary, but like everything is moving with you at all times. And you can see it, so that's you can see for more of the hardcore players. Yeah. Players that go out there and they're like jiggle peeking, your hips and your head. Yeah, like everything's going. So it's a little bit different when you play the 3P mode. You can get a better understanding of like how that looks, and you'll see that a little bit later today. Just like the physics of the character. The physics of the character has been reimagined, so it's different. Yeah, throwing those shoulders. You got to be a little careful. I mean, everyone's like Shakira out there throwing the hips around. You got to be very. I mean, it's the animation. I've been compared to Shakira, I don't doubt that, but you got to look how smooth the animations can be. Kesinlikle ya. Modern Warfare 2 niye bu kadar uzun süre gösterdiler anlamıyorum. Oh, is this what it looks like to be on the other side of the Breadman? Yeah, that's what I was actually wondering. Wait. We're going to get up there and kick his ass. Oh. I think that was Breadman. That was Breadman. Yep, I believe that was Breadman. He's got 25 kills. He's got that thing locked down. Squid, get up there and get him. Just go back in. Ya Kuvax açıkçası Rainbow'a dön demişsin ama yani Rainbow bu kadar seri bir oyun değil ki. Yani şu an adam sniper'la yürüyor görüyorsun. Koşma hızı yine Rainbow'dakinden fazla geliyor bana. En azından beta'yı bizzat oynayıp gördükten sonra yorum yapmak daha faydalı olacak. He has the pistol on, Miles. Remember we were playing with it? We turned into a fully auto sub yesterday. Yeah, thing. Wait, what? But yeah, so of course, Gunsmith is ridiculous. 2.0. Yeah. You can turn your sidearm into something pretty mean, and then of course the ledge hang mechanic. I'm hanging on ledge. LM kezeli elbette içerik anlamında yenilikler var. Zaten onu hepimiz kabul ediyoruz. It is crazy to see like how much damage you can do with that thing, and just I mean, it's something that we have to learn now as Call of Duty players. I have to now look at funny ledges and see where players are. Yeah. I was also trying out some Adam camper çıktı short amount of time that I did have. I tried the camera one. It was so interesting. Just like throw it down, go hide in the corner. You can see when they're pushing at you. You hold your own flank at that point. Emre Sefa Küpeli açıkçası ben de Colt'ları ilk gördüğümde ya bu ne çok hızlı demiştim. Fakat Colt'lar tuttu ve insanlar oynadı. Şu an şu oynanış hızı bana Colt'lara yakın bir hız gelmiyor. Önceki oyun hani 2019 Modern Warfare ile aynı gibi. Zaten elinde sniper'la koşuyor şu an, tabii ki yavaş koşacaktır. Güzel vuruştu. Sniper çok seri geldi. Dürbün açması yavaş ama atış hızı çok hızlı geldi bu sniper'ın şu an bana. Dürbünü çok temiz abi.
What's that field upgrade he has there? I can't tell from that could be the portable radar. That might, yeah. So that little bad boy kind of gives you sort of a local sort of UAV, but the radius isn't obviously great, but hey man, in a pinch, I'll take it. Dude, look at that bullet hit, just hit like right on the panel of the window. Maalesef Doğan'a yeni oyunda eski karakterleri kullanamayacağız. I was using this yesterday. It's a powerful shot. It Got a couple collabs. Oh wait, somebody saved him! Oh my god! It was Breadman. Oh my god. Nick Merckx was trying to assassinate Isaac. All right, get Aha, it. Stitch Battle Pass içeriklerini görür müyüz bilmiyorum. İnan hiçbir fikrim yok. Görürsek sürpriz olur. How different this POV seems versus like the sniper POV. Yeah. Right? Like you're moving. You're going. That. Oh, wow. Doesn't matter Okay. though. Okay, Sean J. Sean fries him. Again, this Aynen. sort of idea. Modern Warfare'deki Koskin'in aynısı gibi gelmişti bana da. Biz de fark edince onaylamış olduk. He's way more aggressive, you know. He might be hitting flank soon, but the way he's kicked himself out. Whoa. He's in the mix. I think something that you could learn a lot, that all these creators are going to learn very quickly, is there a lot more paths on the map than you know about. Like on this one specifically, behind Crowder, there's an underground passageway where one of the flags are, and like, I didn't even know you could go down there. Like, I Şöyle, the entire building before I iki figured silah tabii ki out how overkill ile to get kullanacağız. underground. So Fakat there's a lot more ekstra angles, a perk, lot more passageways, and I think a pardon, lot of these creators are ekstra bir expecting, and that's why lethal we're gonna ekipman see alma possibly a perkü lot more olacak sanırım. Yani assassination, fazladan bir possibly a bomba lot ya more da credit coins, flash and alma people just ekipman popping out olacak. literally nowhere. Ay perkü olacak. Crowder is locked in. Dostlar bir saniye sessizliğe bürüneceğim ama yayın devam ediyor. Hemen geliyorum. Yeah, he's in the perfect area to use this weapon. It's like going out, getting peeks, close range combat. It's a lot of fun to use this one, man. I was using it in the majority of the games. I mean, they're not doing a great job in-game. They've got the lead for now, but again, classic Dom, capture the flags. UAVs and all sorts, kill streaks coming up. No one's, I don't think anyone's going too crazy with any of the kill streak choices. We did see Crim6 with a VTOL earlier. Again, classic from MW19. Yep. I wonder if we're going to see any more today. Ooh, you saw that? He tried I gotta imagine, I mean, this is the chance to test everything. Run through, try different weapons. I mean, as much as I say that, we know how a lot of these people are. They're going for crazy clips. They want to drop bombs. They want to have high kill games. So some are going to find stuff they like, little combination they feel comfortable with, and they're going to send it. But Crowder, yeah, he's in the mix right now. Movement, I mean, he seems pretty comfortable so far. Just with little hop chows. Yeah, the bunny hop. Freebies. Like earlier, just hopping around. You can even hip fire this one. He's picking up a ton of kills. He's loving this class setup. He switched it up from last time. So one of the big things, I mean, before the show started, I walked around and talked to as many of the streamers as I possibly could. And I was just like, you know, you've had a tiny bit of time with the game. How you feeling about this? And almost every single one of them said, I'm really struggling not to slide everywhere. They've been so used to doing that. Get used to it. From MW19 all the way through to Warzone when, you know, we're on Caldera. It's not the same. It's not the same. I can say that just from all the Warzone I've played, like, it's gonna take like my hand, just the muscle memory of it. Like I'm just so, I've been slide canceling now for years across the map. It's just gonna take a little getting used to, 100%. Yeah, but I do think my hands are gonna be very happy though. I'm not having to do that constantly across the map. Yeah, if you try to slide around now, you might even be slower than just sprinting. Honestly, yeah. That's how it looks. Again, it's how you use it. The dive is a really great mechanic for escaping. The slide gets you into different positions. Obviously, I like to leave in my head. You know, Geri geldim dostlar, kusura bakmayın. Az biraz toparlanmam gerekti. Again, when it is. Sniper's just so satisfying when you get to kill. The sound, how deep it is. Feels like there's not a sniper. When you were using an ant, did you have to lead your shot at all, or was it a direct hit? It felt like an invasion, like I had to lead my shot a little bit, but that could just be because I'm rusty. And I was trying to shoot across the map. But you can get some feeds, man. Kusura bakma. Irmak'ın ı'sı. Tamam. Kizyel desem direkt. KZL. We thought Bread was popping off. Destroy's up there frying. He's got double the score of everybody in the lobby. Yayın dondu mu ya? Yine. Umarım yayın donmamıştır. All right. Look at it. Oh man, through the door with the pistol. A lot of windows on
Az biraz ileri sarayım dedim. Hani canlı yayınla ortak gideyim diye. Donmaya başladı ya. Bir de açık bir alandaydım az önce. İçeriye girdim. Telefondan yayın yaptığım için sanırım bağlantı biraz kesildi. Türkiye pazarında tabii ki dışarıdakine göre çok büyük bir kitle yakalayamasalar bile Mustafa'nın dediği gibi dünya çapında şu an rakibi olmadığı için en azından Battlefield bir koz oynayıp hata geçene kadar bu oyunun yani Modern Warfare 2 üzerinde elbette hani belli bir kitleye ulaşırlar ama asıl hata Warzone 2'de göreceğiz. Çünkü ücretsiz bir oyun olacak. Zaten Warzone 2 çıkana kadar popülerliği devam eder. Warzone 2 çıktıktan sonra multiplayer elbette hastası olan gene devam eder ama insanlar genellikle Warzone 2'yi tercih edecektir dostlar. Irmak o zaman pardon. Irmak o zaman öyle bir şey olabilir. Söylentilerde ya da sızıntılarda görmedim ama oynanışta bizzat gördüysek demek ki 3 silah kullanabiliyoruz demektir. Belki de 2 ana silah ve bir tabanca PUBG'de olduğu gibi kullanabiliriz. Emre Safar böyle DMZ'nin ücretsiz olacağını mı söylediler? DMZ'nin ben bir DLC olacağını duydum. Warzone'a DLC olarak geleceğini duydum. Yani illaki Modern Warfare 2 satın almadan Warzone üzerinden DLC satın alıp oynayabileceğimizi duydum. Bunu tam olarak kavrayamadım. Yani gerçekliğini. O yüzden bahsetmedim ama dediğin şey bu mu acaba? Belki de kapı mekaniği hikaye modunda farklıdır ya da Warzone'da farklıdır ama kapıyı gene bam girdiklerini gördüm, evet. Alright folks, so keep your eyes peeled to spot the Sasquatch on the screen throughout the show. Scan that QR code and enter all your information for a chance to win. But it is my absolute honor and pleasure to be on the desk, of course, alongside Maven. But we also have Jeff and Joe on here to talk all things Modern Warfare 2. Of course, our multiplayer design directors here. Serhat Tekdemir, Türkçe dil desteği yok. Mobil oyunlarda var mı? Hepsinde PC oyunlarında neden yok? Mobil oyunda da Türkçe dil desteği yok sanırım ama Call of Duty Mobile'de vardı Türkçe dil desteği sanırım. Bir kere oynamıştım ama sanırım vardı, evet. Warzone Mobile'de olacak mı bilmiyorum ama diğer oyunlarda zaten yok. Warzone 2'de veya Modern Warfare 2'de yok maalesef. Silah skinleri önceki oyunlardaki benzer olacak gibi olacak yani. Perks haven't really been touched for a long time in the series, and I guess by nature they're passive, and so most of the time we found people just kesinlikle Doğan'a çok iyi zamanda satın aldım. Battlefield 2042 ücretsiz olsa bile yani Warzone 2 veya Modern Warfare 2'yi satın alan kişiler oynayacağını sanmıyorum. Hele ki Warzone 2 çıktıktan sonra kimsenin yüzüne bakacağını sanmıyorum. Belki yüksek fiyattan dolayı satın alamayıp Battlefield hayranı olanlar oynar elbette. I mean, an announcer comes up and tells you what perk you got, and it kind of re-engages you with what's available, right? And they're earned through time and score, so eventually you'll get them, and you're not gonna, it doesn't reset on death. It allowed us to kind of like
create a couple more powerful perks and put them at the end because you're not going to have them the whole match. And there's some interesting depth there where you can say, okay, UAVs are really powerful early match. Like there's different things you can do where you're kind of like, if you're one of those players. Doğan maalesef ya. Ya Rusya'dan alan arkadaşlarım vardı, artık bizim üzerimizden alıyorlar diye bizim fiyatlarımızı zamladılar. İnanılmaz yani. Burak Akıncıoğlu hoş geldin dostum. Aleykümselam. Warzone 2 ücretsiz olacak. Etkinlikte açıklandı. Tamamen ücretsiz olacak ve 16 Kasım'da çıkış yapacak dostum. Yeah, no, 100%. Oh, and I guess we didn't touch on actually is the packages, right? From like we're talking a lot about the theory crafting of yeah. O zaman kesinlikle Türkçe vardır mobilde. Serhat beklemiş. Eğer öyle bir yazı varsa. Ya mobilde olabiliyor biliyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz ülkemizdeki mobil oyuncu sayısı normal oyuncu sayısından fazla. Muhtemelen bunun farkındalar. Baktılar PUBG'den çok iyi para götürüyorlar. Bizim tarafımızda böyle bir şey yapmış olabilirler gerçekten de. Ben görmediğim için bilgim yok ama olabilir gerçekten. And it's something different in this game. We actually allow you to attach a field upgrade within that within each. Bir şey diyeyim mi? Battlefield 2042'den gerçek Battlefield'çiler bile ümidini kesti. Yani sırf oynamak için oynuyorlar ya. Hani zevk aldıklarını düşünmüyorum ben. So people in the beta should really try out those default loadouts because we put a lot of time into how those. Yeni yıla girerken bir indirim görebiliriz. Hani Christmas olaylarında falan. Futbol Türkiye haklısın. Rica ederim Burak. Teşekkürler. Sezer, betayı PlayStation üzerinden yarın açılacak beta. Tabii ki beta koduna sahip olanlar ve oyuna ön sipariş verenler yarın PlayStation üzerinden betayı oynayabilecekler. Beta tarihlerine kanalımdan bakabilirsin yine. 16-18 Eylül. Ön sipariş verenler ve beta koduna sahip olan PlayStation oyuncuları oynayacak. Daha sonra 19-21 Eylül sanırım, 20 Eylül'de tüm PlayStation oyuncuları oynayabilecek betayı. Sonrasında 18 ila 21 tarihleri karıştırıyorum ya, kusura bakmayın. Şu an oynanışı da bir yandan izlediğim için. Fakat oyunu satın alsan ve almasan da o açık betayı oynayabileceksin. Hiç merak etme bu konuda. Endişen olmasın. Tarihleri kanalımdan bakabilirsin, dediğim gibi internetten de bulabilirsin. Adı üstünde açık beta. Fakat oyunu satın alanlara ya da beta koduna sahip olanlara bir iki gün öncelik tanınıyor. İnanjet ben de bilmiyorum. Yani şu an heyecanla onu bekliyorum ama yani ne zaman bekleyecekler inan hiç bilmiyorum. Yani artık cıvığı çıktı. Çok fazla Modern Warfare 2 oynanışı görüyoruz. Ya Warzone 2 oynanışı görecek miyiz? Emin değilim artık o derece. Şu an 200 bu toplam şu an 290 bin kişi bu yayını izliyor. And those will change how people move through a space, right? You won't throw yourself over a wall, you'll peek that wall first. Yeah, I love the ledge hangs because, just testing out yesterday, being able to kind of ledge hang and really use it as intel as well. I think when it comes to multiplayer and competitive side, that's kind of where I'm at here, is being able in S&D, just being able to know where people are, give that intel to your team, peek that back down. Maalesef Doğan'a. Yani Call of Duty'de hiçbir zaman bir Türkçe altyazı olmadı. And exciting that the fact that you can get your secondary weapon out and start to put a bit of damage in and help out there. So in terms of ledge hang, where did Rica ederim Sezer. What was the idea behind it? Why is it so special to have it? Ya Mobil Warzone'un çıkış tarihi sanırım henüz açıklanmadı. Çünkü bir ara yayınım kesildi. Burada da yayınım kesildi. YouTube'da izlediğim yayın da kesildi. Belki o sırada açıkladılarsa bilmiyorum ama gören varsa yazsın, henüz açıklanmadı diye biliyorum. Yeah, it was also the high mantle too, right? Like late when we were developing Modern Warfare and then, Warzone started to come out,
KZL reload süresi tabii ki silah taktığın ekipmanlara göre değişiyor. Çok ağır bir silah sahipsen ve şarjörün de büyükse reload süresi uzayabiliyor gerçekten. Ya da çok komplike bir silah kullanıyorsan. That extra layer of like I can be a little bit smarter about how I move through the space. That's a good note that you know, we make all of the equipment, all of the movement, and all of these things for scalability, and we have to kind of check ourselves that everything we put here is going to show up in Warzone. Well, now you've got this like metaverse of like there's so much. It's a big kind of like Warzone Mobile 2023 başı mı? Fantastic Earth'lü. How do you add different things in and make sure it all stays in check and not mess up this ecosystem? Well, it feels like I guess for me when I what has been the one Serhat Tekdemir, teşekkür ederim. Yani şu an için hiçbir maddi gelir kazanmıyorum, yani hiçbir maddi gelirim yok YouTube üzerinde. O yüzden katıl butonu ne zaman açılıyor inan onu da hiç bilmiyorum. Hiç bakmadım da. Şu an sadece hani sizleri bilgilendirmek ve hani Türkiye'de bu şeyi yapan kimse olmadığı için yani bu işe baş koydum. Şu an için bir beklentim yok. Sadece hani sizlerle yaptığım etkileşim beni memnun ediyor. I'm sure. We didn't have that, and so like just the evolution of where. Yeah, it's come a long ways. I played the very first one, so yeah. Yeah, it's been pretty special, and something else that's a bit special as well is the fact that we have all these content creators behind us. We have an Elgato replay for you guys. It's actually Myth here on Prison Rescue. Şu an bir sinematik girdi. Ne oluyor? Exactly what went down here, and Prison Rescue is really replay. exciting one, of course, because you have to get that objective done. You need to go rescue the prisoner, and carrying them out is going to be huge because that icon does disappear. Rehineyi kurtarıyor. Rehine elimizdeyken tabanca kullanabiliyoruz. Şu kısımlar biraz Rainbow'u andırıyor tabii ki. So it was actually kind of a hard mode to make, and we went through all these different iterations, and we had these problems where we're like, hey, the modes around rescuing these prisoners, but people they weren't able to. Teşekkürler Fantastic Earth'lü. Yani bu etkinlikte açıklamadılar. Senin dediğine doğruysa tabii ki 2023 başı olabilir. Haklısın. Because we were going through, and we tried with one prisoner, we tried with two right next to each other, we tried all these different iterations, and it took a while before everything kind of clicked. And often when you're making game modes, you don't really know. Like some of them pretty quickly, you're like, oh, there it is. Yeah. But this one took a lot of work, a lot of finessing. And then we finally got it to where there is this balance and we're seeing more hero moments. And that replay. Ya evet, konsollardaki aim assist bence çok fazla yani. Çok fazla yardım ediyor oyuncuya. Bir de bunların cihazları var sanırım dediğin şey. Ya onları bir takıyorlar zaten, yani aim hack'ten bir farkı kalmıyor. Komutan Logar DMZ gameplay geleceği söylendi etkinlikte, yani yazıyordu sol tarafta ama şu an için henüz göstermediler. All of a sudden it's ballooned and you're like, oh no, we have to cut stuff. We have too much. Yeah, I mean, Jeff Joe, this is a pretty hard question. Futbol Türkiye, evet, o rakamlara ulaşmak gerekiyor. Şu an için o rakamlardan uzağım. O yüzden pek bakmıyorum. Yani Irmak haklısın. Ya öyle olması gerekiyor zaten. Yani tabanca sonuçta. Yani yakın çatışmada kullanılan bir silah. Uzağa zaten vuramıyor. O yüzden yakın çatışmada vurabilmesi lazım yani silah. It's kind of where you're at in your world and your friends and things like that. And so for us, we can't really control that, but we try to lay out kind of, I don't know. Aynen Doğan abi. Bilgisayarda crossplay'i kapattığında Warzone oynanmıyor. Multiplayer'de ise evet, maçı zor oluyor. Zaten oyuncuların çoğunluğu konsol oyuncusu Call of Duty'de. Ya bu yüzden sıkıntı yaşatıyor. Hangi cihazdan bahsediyorsun? Field Upgrade mi? Ha, benim dediğim aim assist sağlayan cihaz mı? Yami. O cihaz Türkiye'de var mı bilmiyorum ama cihazı konsola takıyorsun ve
Bilmiyorum nasıl yapıyor. Aim Assist'ten çok daha fazla yardım sağlıyor sana. Muhammed Salt, aleykümselam, hoş buldum. Sağ olayım, sen nasılsın? Yeni oynanış videolarını izlemekteyiz. Yeah, a bunch of different experiences for sure. And I gotta say, the fact that we haven't even really scratched the surface yet, you know, we're here at the reveal, we're seeing it for the first time. Irmağın ısı dedin ya, o yüzden sana dedim. Yani örnek verdin sanırım sen oradan. Ki KZL demeye devam edeyim ben. Aynen öyle Yemi. Bir nevi hile ama hiçbir önlem yapamıyorlar bunun için. You're looking at people's art and work that, you know, people in their home spaces is their living room. Wild. I work out of a shed in my backyard. There's people in their mom's basement. I bet it's a cool shed. Aynen öyle, hile gibi. But you know, but the fact that we can get this done through, you know, millions of Zoom meetings and millions of kind of. Bu geri sayımın sesi bile aynı ya. O uyarı çıkıyor ya, uyarı sesi geri sayımda. Aynı ya, aynı. Bu arada bu harita Farm 18 mi neydi adı? Bunun hakkında video yapmışlar nasıl tasarladıklarına dair. And they're all specialists in what they do, the fidelity on our view model animations, the guns, everything, the art and the maps, the design. Muhammed Salt şöyle ki hani önceden beri olan bir şey bu. Call of Duty her zaman PlayStation'a ayrıcalık tanımıştı. Çünkü aralarında yapılan bir anlaşma var belli ki. Bu anlaşma devam ettiği sürece bu ayrıcalıklar da devam edecek. Tabii ki Microsoft satın alma işlemini tamamladıktan sonra bunları göreceğimizi sanmıyorum. Bunlar artık Xbox tarafına kayacaktır bu tür ayrıcalıklar. Precedent, like everyone's just kind of isolated a little bit more. I just wonder if there's any like creative advantages there. Yeah, I think a lot of sıkıntı yok ki Ezeli. Kind of like productivity would go down by living at home, but people we just found that everyone was so passionate about. Ya çok fazla zıplayıp ateş ediyorlar Mustafa ama arda arda zıplayıp yön değiştiremiyorlar herhalde. Bir kere zıplayıp ateş ediyorlar. Consistently working too much and we're like, hey, calm down. We're good. Ayarlar kısmı da çok sade. Hoşuma gitti. What I heard in some cases, like productivity actually like went up, which you didn't expect, and like now people are downscaling offices. So I was kind of curious if you just had like a lot of, I don't know, superstars kind of show up. Ya PlayStation'ın fiyat performans olayı bitti yani. Eskiden bilgisayar almaktansa konsol almak daha uygundu. Şu an bilgisayar toplamak daha uygun geliyor. And that has been a great way of kind of solidifying the game and getting people back in and feeling you don't get the big hoots and hollers when you're at home, right? Yeah. So we get people in the office, we get them in the big pit, and we're all playing. And Gold like, star. Yeah, you get that feedback loop of like I made good stuff and someone's happy. Yeah. Look, drawing back the curtain a little bit. Evet Burak, ben de fark ettim. Fakat bence mantıklı bir hareket. Sonuçta hani gerçek anlamda düşünürsek şarjör takmadan koşmaya başlıyor bu karakter. O zaman şarjör takılmadı. Mobile geçtik. Şu an Warzone Mobile izliyoruz dostlar. Tabi grafikler anında downgrade. Önceki grafiklere göre. Fakat bu bir mobil oyun. Bu bile bence yeterli bir Verdansk haritası için. Telefondan oynayacağımızı düşünürsek. If you imagine how many times a one-on-one interaction happens in multiplayer or in single player, and like what does that look like? You know, they could just shoot each other, but you know, it's what is in your loadout, what's in my loadout. It's almost like it's like a card game where I use my flash and you use your smoke, and and so like. KZL online'da gece modu, şu an online oynanış izliyoruz. Hiçbirinde gece modu yoktu. Yani olsa mutlaka gösterirlerdi ama muhtemelen yok. Hani gece modunu DMZ üzerinde mutlaka göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum.
3060 Ti'de benim de gözüm var Mustafa. I mean, it's been absolutely incredible. Honestly, Jeff, Joe, thank you so much for being here, giving us all the insights, letting us nerd out a little bit, ask all the questions that we're dying to know. But I tell you what, it is about time right now to head on over to the main stage to talk a little bit more. Doğan'a katılıyorum. Warguard geldiğinden beri Warzone bitti. Kesinlikle katılıyorum. Sonunda bitti. Sonunda Modern Warfare 2 oynanışı bitti dostlar. None other than Matt Lewis. I've been so excited to bring you into this stage. He is the Vice President of Product Management for mobile. Thank you so much. I am super excited to be here today. Warzone Mobile hakkında awesome konuşmaya başladılar. Cool new surprises for you. So I'm just really looking forward to sharing this moment with you and with just the entire Call of Duty community. I'm so excited. I'm just ready to get into action. Biz de heyecanlıyız bacım. Keşke Warzone 2'ye geçseniz ama oyalayıp duruyorsunuz bizi. And watching someone play, it looks great. It feels great. It's as if it's running off a console, to be honest. It's true. How did you guys make this from the ground up? Yeah, it's a great question. So one of our game pillars was what we call relentlessly Warzone. I like to think of it this way. There are a set of emotions and an overall gameplay quality, something that's felt when you play Warzone. And for us, you know, that's something, it's a product of these proprietary combat and movement systems, the Verdansk map, tons of vehicles and some unique Türk askeri olayına yani tabii farklı bir bakış açısı. Oyunda İngilizidir, Korelisidir, Çinlisidir var ama Türk askeri henüz olmadı. So games, they can try to match this recipe and they can spend a decade, you know, iterating and testing and trying this and that. Warzone Mobile izliyoruz. Kasıyor ha sanki. Ne diyorsunuz? Tuşların yerini elbette özelleştirebiliyoruzdur. Lootlar yerde. Havada asılı değiller. Warzone 2'de de bu şekilde olacak. Bence çok daha iyi olmuş. Yalnız pencereden dışarısı çok parlak görünüyor. Düşman kabak gibi ortadaydı, fark ettiniz mi? And for us, that concoction was what allowed us to have this kind of great end product. So for us, you know, there are four major studios who are working on bomba atarken iz düşümünü görüyoruz bombanın. Bomba atarken elinde mi patladı? Biri ona bomba mı attı? It's been to mix together really amazing Call of Duty console and PC developers with some of the best mobile developers in the business. Because that's what we want, you know, an authentic, adrenaline-pumping Warzone, but something that is ultimately in this made-for-mobile, amazing, super polished mobile experience. It's been so much fun watching all of these streamers today, and this game looks like a really great time. Muhtemelen Warzone Mobile'i izledikten sonra Warzone 2'ye geçeceğizdir yani. Artık geçelim bir zahmet. It's a great question. It's a great question. So for us, pre-registration is going to start today. We'll have a little bit more on that. Evet, şu an elindeki M4 şeyde, LMG'ye çevrilmiş bir M4. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu yayıncı oynarken bir sorun yaşıyordu sanırım. We have the social channels live now, so follow, comment, all that kind of good stuff. And we're coming soon on the Apple App Store for pre-order. We have some incredible rewards. I'm going to talk about those maybe in a few minutes. But Warzone Mobile oynayacak kişiler ya elinde iyi bir telefon olması gerektiği kesin ama hani sırf Verdansk için de ne olursa olsun oynayacak insanlar var. Yani jailbreak geldi. Bence bu haliyle çıkarsalar yine oynanır aslında ama kusursuz bir şekilde mi çıkartmak istiyor anlamadım. Çıkış tarihini açıklamadılar herhalde. We are taking up on the screen right now. I mean, this ends with us just trying to introduce the game, but obviously every one of us, we want to see the gameplay. We want to see everything that's happening here, and obviously I am with the best person to talk about everything that is happening here on your screen right now. Oh man. Görüntü Taner Özer görüntü tabii ki. Yani bir mobil oyun olduğu için yani şu hatayı gördünüz mü? Duvara çarptı, 10 metre geri attı onu. Ve yamuk yumuk bir şekilde geri attı.
can't do the claw myself, so when I see other thumb players in particular on the vehicles, it's a soft spot for me. I just feel great. Yeah, I mean, I feel like a lot of the players right now, even if you're not on mobile, you just see this map and you go like, you go back way back 2020. And you're just seeing this map Verdans geri gelsin dedik. Keşke platformda söyleseydik. Getire getire mobile getirdiler. Yalnız bizzat adamın elindeki telefonu izlediğimde kasmıyor görüntü. Ama yayına verdikleri görüntüde bir kasma var. Fark ettiniz mi? 100%. I think you nailed it. I think the team is really happy with where we are. If we think of the development process, we typically think about 4 stages, and we're in the second stage right now, where we're live to some Bonyard'a geldik. Vay be, ilk winimi burada almıştım Warzone'da, hiç unutmuyorum. Kutudan Legendary Bizon çıkmıştı, onunla oynamıştım. O eli. Bir de M4 çıkmıştı. Onlarla win almıştım. Trio'da almıştım ilk winimi, Bonyard'da. Ama Warzone'un orijinal hali ilk çıktığı zamanı inanılmazdı ya. Bir de pandemi vardı ya. Kimse evden çıkamıyordu. Ya gece gündüz Warzone akıyordu ya. O zamanlar efsaneydi yani. Bir daha yaşayamayacağız maalesef. And it looks and feels amazing, as you can see on your top left screen. We were talking about this beforehand, right? One of the lines that we really love to talk about is Boneyard, because for me, Boneyard, it's great. It has so many chests. You definitely can get a lot of money, but the moment that you drop in, you already know there's a bounty on your head, most likely. Me too. Boneyard for me is my favorite. I'm a player. Şöyle bir şey var, konsol sayısında eski konsola sahip oyuncu sayısı hala çok fazla. En çok oyuncu sayısı eski konsol nesillerde, hani bir önceki nesil konsollarda var en çok oyuncu sayısı. Bu yüzden onları es geçemiyorlar. Yani yeni konsolların zaten üretimi de eski konsollardaki kadar çok değil. Hani arıza talebi karşılayamıyor arz. Bu yüzden de eski konsollara da oyunları çıkartmaya devam ediyorlar. Ki satıştan kaybetmesinler diye. Oh yeah, speaking of Superstore, I mean, I like dropping in there because I feel like I'm going on a yeni nesile için yeni grafikler 2025 sonrası olacaktır. Yani bu eski konsollar yine bir 3 sene daha kullanılmaya devam eder. İş yapar yani. Airport is right there, Boneyard is right there as well. So I feel like for me, like since we're seeing Boneyard right now, it's kind of like a safe little spot because it's right. Hani yeni nesil alacak para yoktan ziyade zaten üretim az. Hani bu çip sıkıntısıdır, işte Çin'de yaşanan olaylardır falan. Bu yüzden eski nesil konsolu göz ardı etmeleri imkansız. Bunları görmezden gelemezler. Some people I know like to go on top of dam and try to pick off some enemies, and then you have things that are great for AR. You know, that mix of ranges. So it really is kind of like, you know, choose your own adventure. How do you want to have that kind of gameplay? Well, talking about the gameplay that we have right now, we definitely want to have a little bit of a look into kayma iptali yok, fark ettiniz mi? Kaydığında bayağı bir kayıyor Warzone mobilde de. Favori mekanlarımızdan biri. Ya bu haritanın her köşesi harikaydı. Yeni harita getirin diye ısrar ettik durduk. Keşke demeseydik. Değerini bilemedik Verdans. Bu arada Warzone Mobile'deki şu an adamın elinde tuttuğu AUG AR sınıfı bir silah. SMG değil. İlk Warzone'daki gibi değil yani. But it's definitely that time you got to be a little bit strategic and smart about your choices. There is a penalty. Warzone Mobile'de Battle Royale dışında muhtemelen Plunder modu da olur ya. Tahminimce Plunder'da olacaktır. Plunder'ı Warzone Mobile'de Plunder oynayacak olur mu bilmiyorum ama
I mean, especially if you're going to be dropping at the very ends of the map, at the very end sections of it, where, yes, you might not have better loot, but you might have a better time not really looking for those kills. But the best thing here is you need to find that middle ground in every BR game that you have. For here, cash is king. You need to buy out, go and find a way to buy your fallen teammates, because we've already talked about it before, or maybe even meet them in the gulag later on. I'm really hoping to see a gulag feature over here. I want to see it. Me too, and looking at the mini-map here, there were just quite a few red dots around. Something tells me we're going to see the gulag pretty soon. And now we're talking about the weapons that they have over here. Obviously, it's something that we've seen already. The Fennec, I feel like it's going to be a really good gun. And speaking of, there you go, gets one. So that's a really good start for him. So hard up. We can see Bobby Blaze. Grafik konusunda yani hak vermek lazım. Verdansk gibi bir haritada Warzone oynuyorsun ve bunu telefondan yapıyorsun. Yani bu grafikleri elbette arttırabilirler ama bunu her telefona optimize edemezler. Gets the kill, and that's going to be really good for them so far. So, again, so far so good. And I'm really looking forward to kind of just talking to the guys later on after this gameplay, right? I feel like they have a lot to say. Me too. Super curious to hear. Also curious to hear how this interaction here ends. Kill sayısını, oyuncu sayısını sol tarafa almışlar. Bir kişi bu kişi izliyor. 3 kill'i var. 10 takım 16 kişi. Sometimes I want to get my own loadout. Sometimes, no, I'm all about buying a new score streak, leveling up, helping my squad that way. There's a really nice element of strategic choice, and it's ones that we know players in Warzone 1.0 on console and PC, they just absolutely loved. And, you know, in mobile, evet, hatayı görüyor musunuz? Adam arabanın içinde arkasında. İsmi çıktı. Şu an yerini öğrendi. I'm not very good at it, and that's why I'm being a shoutcaster. I'm just kidding. But really just playing the game and playing Warzone in general, it feels as if you're playing the same thing on console and PC. And so that's such a huge deal, especially since you're putting it in such a tiny device, tiny but powerful device, and to have the same thing here, not only that, it has its unique aspects as well. I think we've already mentioned it before. Mobile, yes, even though you already have it, Warzone is here. Warzone mobil izlemeye devam ediyoruz. Big time. And when we started making the Etkinlik başlayalı kaç saat oldu bakalım. Neredeyse 3 saat olacak. And on the other end of the spectrum, we could do an exact port, something that felt exactly the same, had, you know, same experience, same economy, same everything else. What we decided in the end was, you know, there are different principles that we want to achieve. We want to make sure on the core game, so here, the moment-to-moment gameplay, it feels just as good as Call of Duty console, because really, Kizyen şu anda Warzone mobil izlediğimiz için çanta sistemini bilemiyorum. Warzone 2'de yeni çanta sistemi olacak ve muhtemelen DMZ modunda olacak. Şu an onların oynanışını görmedik. O yüzden yorum yapamıyorumdur. Gökalp Arca, bunu daha önce de konuştuk ama tabii kesin bir bilgiye sahip değiliz. Muhtemelen beta'yı indirip oyuna girdiğimizde bize geri sayımı gösterecektir. Hangi saatte girebileceğimizi. Ama genelde güncellemeler Türkiye saatiyle 19'da oluyor. Akşam 7'de oluyor. Benim tahminim o saat olacak. Ama beta'yı indirdiğimizde de bize bir saat sunacaktır. Orada öğrenmiş olacağız zaten. It's good. He's done. He's already kind of felt the game pretty right to the fact that he can get a lot of these kills. And so, how was it like trying to transform into the movement coming in from Warzone, going in here to Warzone Mobile? That's a great point. We thought movement, that's one of those things. Movement and really the whole combat experience. It's something that we just felt like we don't want to mess with. Dostlar, bu arada Warzone 2 oynanışı olacak mı bilmiyorum. Yani muhtemelen olacak. %100 olacak eminim ama bu yayın daha devam ediyor gibi. Fakat ben yayına devam edebilecek miyim bilmiyorum. Yayın çok fazla uzun oldu. Ben de zor koşullar altında yayın yapıyorum. Şu an bir şeyler oluyor bakalım. Warzone 2'ye mi geçiyorlar?
and that brings an end to what we saw when it comes to the gameplay of Call of Duty Warzone Mobile. And it has been really fun, really exciting to see all the streamers playing the game, and we still have way more lined up for you. But with that being said, let's bring in Xavier for a special sideline update. Yeah, what's going on? WWE Superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, here with the only Bu Kofi Kingston değil mi ya? WWE'deki. Austin Creed. Having a good time. Good to see you, man. Good to see you. How you been? Brother. I've been great. Good. I'm having such a good time so far, man. It's crazy. Well, I love to see you. Yeah. Now, first things first, we've all been at home for a long time, and now Yoksa başka biri mi? come to an event like this. You get to see all your buds, play Call of Duty with all of them. How does it feel being at this event right now? Honestly, there's like a 13-year-old little boy like inside of me, the 13-year-old version of me that's like freaking the fuck out. Sorry, I don't know if that's allowed or not, but my bad. I won't do it again. But like, I am losing my cool. Like, I think it's awesome to think about the fact that like I'm at a Call of Duty event and one of this scale for a game that's this big. Right. Yeah. Well, since you got to play the game with a bunch of people so far, what's your favorite thing? Ooh, my favorite thing, an individual thing. I think so far what I've come to really like is I feel like they took everything that I loved about Modern Warfare and elevated it to the point where like the visuals, the gunplay, the feel of everything is just really polished and tuned. And that's part of what I really loved about Modern Warfare. Nice. Now, you're going to get into some Battle Royale later today. Is there anybody here that you are excited to find and take out on the battlefield? Ya arkadaşlar, yorumlarda sistem karıştırdığınızı görüyorum fakat Türkiye'de oynuyoruz oyunu. Yani sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun yine 70 ping'den aşağı alamıyoruz. Hadi İstanbul taraflarına oturanlar gene 50 ping'e yaklaşabiliyor ama hani Türkiye'nin diğer ucunda yaşayanlar en az 100 ping'le oynuyor oyunu. Yani biz her türlü Avrupa'daki ya da Amerika'daki oyunculardan daha yavaş oyun oynuyoruz. Daha gecikmeli bir oyun oynuyoruz. Biz zaten buradan da gerideyiz. Yani sistemimiz ne kadar iyi olursa olsun her türlü internette gerideyiz dostlar. Evet, third person oynanış görüyoruz şu anda. Third person. Ya bildiğin Division 2 bu ya. Third person online mod mu? Online modmuş dostlar. Çantası nasıl sallanıyor görüyor musunuz zıplayıp hopladığında? Çantası vücuduna sahip değil, sabit değil. Çanta oynuyor aşağı yukarı. Evet, bu online bir mod dostlar. Third person online. Muhtemelen ya umarım Warzone 2'de yoktur bu. Çok saçma olur gerçekten de. Şuraya bakar mısınız ya, oyun tarzı bile çok farklı. Adam buraya puslu, kadın gördünüz. Fareyi çevirdi, kesiyor. Adam koşarken çıktı vurdu. Yani çok basit. Ya bu mod arcade bir mod olmuş. Umarım Warzone 2'de görmeyiz. This looks sick. It does. Yeah, what I like about this, Clint, is in 3P, you know, it's 3P, you use the corners, get that advantage. But when you aim in, I was worried about. It feels really natural. It looks really natural. Yeah, I was worried about how seamless it would be from like going from 3P to aiming in, but it's perfect. Your centering feels on point. If that's how you play the game and try to keep your, you know, red dot in the middle, you can play like that, right? So it's really nice, man. It works. Kesinlikle Arda, katılıyorum. Really messed with it too much for me, and the COD Mobile BR, like the first iteration of it, like that kind of that 3P to first person. That was the first time I really had messed with it. Jet henüz Warzone 2 oynanışı görmedik, hayır. Hala bekliyoruz. Create a game out here. Yeah, and you can also looks really seamless, like you said. You can also kind of see how your character moves. Remember we were talking about earlier, Ali, where it was like the character, the movement, like it feels different. It's reimagined. Like when you're jiggle peeking, you can see the hips, the head move, everything. Bir Tarkov'da third person olacağını hiç sanmıyorum Mustafa maalesef. Gerçekçiliğe çok önem veren bir oyun. If you're a little bit more of a tactical player, like to get that information, this is going to be what you want to play. Ya third person modu, third person moduna girdiğinizde herkes third person. Yani bu sadece bir mod. Her oyun modunda bunu kullanamıyorsunuz. Bir modda bunu kullanıyorsunuz. Zaten modun adı third person mod.
controller personally. I feel like mouse and keyboard players are a little bit more accustomed to stuff like that. So I was wondering how that would translate, but like Ant was saying, like it just felt natural, like it felt normal, and it was actually really, really fun to play because your FOV, like you see everything, and like you play and you peek. Kesinlikle Arda, katılıyorum. O yüzden bunu tüm modlara koymadıklarına inanıyorum. Zaten hardcore bir Modern Warfare 2 oynanışı gördük ve hiçbirinde third person yoktu. Bu başlı başına tek bir mod sadece. Your skins. You get to see what you look like. I think going back to quickly your point there, Ali, about getting used to kind of the zoom in then into the ADS as well. It does take a second to get used to for sure. How would you handle that though? Because I think traditional Call of Duty games, straight up first person. Team Deathmatch third person moda girmişler. Yani third person'da da belli başlı modlar var demek. Like, what are you doing to try and kind of combat that? Well, I'll tell you right off the bat, when we first loaded into it yesterday and got a little bit of a taste, I thought it was a bug. Like, I thought you weren't supposed to be able to hit yes. I was like, oh my gosh, no way. Like, oh, they're going to be playing tomorrow and this is going to be happening. But that, it was meant to happen. It was such a smooth mechanic. And talking about getting used Uğracan, to it, hoş geldin dostum. quite a bit, but as you got used to it, the hip fire on a lot Henüz Warzone 2 oynanışı görmedik. Warzone 2 oynanışı hariç her şeyi gördük. Modern Warfare 2, Mobile Warzone. Aslında Warzone 2'den de videolar gördük ama oynanış değildi, sinematikti. Listen, guys, I'm not gonna lie. I've played tournaments 3P on Call of Duty. We had it back in the day. Like I've grinded 3P Call of Duty. It's actually a lot of fun. We used to have search and destroy tournaments all the time. I think DMZ'yi de görmedik henüz. I mean, you can see like it's a completely different play style. Where did you come from? Hitch is surprised. Yeah, he's not happy with that for sure. Beta'da hangi modları olacak bilemiyoruz dostum. FPS absürt. Kind of scope and bigger picture here. I'm kind of curious to see what things look like in terms of Beta'da hangi modları ya da hangi mapleri göreceğiz bilemiyorum. Belki de hepsini göreceğiz, bilemiyorum. I see you. You want us to see everything. And that's kind of what 3P is for. Like Clint, that's a really good point. Like with your operator, like I want to see that swag. Well, I miss like it was a simple thing, but back in Blackout, like the first iteration of the VR, you had like these emotes that you could do, like a hula hoop or something that would go out to third person, and I kind of missed that going forward because I like to see if I get this really cool operator, I want to see it more. But like to your point, seeing the character animations and stuff, like they just look godlike. Like it does look so good. It looks so good. And not to mention the sneak peeks that we've got from like the vault and from what operators are going to be coming off of beta. Like they look incredible. Like they look so freaking good. So to that point, I am very, very excited to see once the game releases the type of operators we're going to get heading forward. I need Vacation Maven. That's what I called it. Yeah. It's like a Hawaiian shirt with a bald guy with like a little bit of suntan lotion on his nose, and I just always called it Vacation Maven. I'm gonna need that back. I'm not gonna lie, I might have to whip out my PlayStation. Oyunun Game Pass'e gelmesi için Arda dostum, önce satın alma işleminin tamamlanması lazım. Bu da epey bir süre alacak. Oh my god. Both hands, like I want to reenact that live in game. It'd be absolutely incredible. I mean, this is already looking so much fun. I remember playing this yesterday. I got in a lobby with Fire'da yani her türlü geri tepme vardır diziye. Şu an dikkat etmedim ama silahtan silaha değişiyordur tabii ki. Bu modu izlemekten hoşlanmadım. Sanki Wolf Team oynuyoruz ya. Bildiğin DMZ Division gibi olmuş. Division oyunu oynayanlar var mı aramızda bilmiyorum. Ubisoft'un oyunu. Division'ın oynanış türü farklıydı tabii ki, açık dünyaydı ama aynı bu şekilde third person devam ediyorsunuz. Ateş ederken nişan alıyordunuz. The aesthetics of this game looks so good, and in terms of third person as well, being able to see it all encapsulated, as well as your of course skin and your operator that you're looking at. Arda, eski Warzone devam edecek. 28 Kasım'da ismi Warzone Kalderi olarak değişecek. Warzone 1 olduğu gibi devam edecek dostum. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama devam edeceği onaylandı. He was pushing up and he was turning left, but he had his camera angled behind him. Saw that, jump backwards and absolutely ya elbette bir ilk olduğu için yani çoğu kişi sevecektir.
and just kind of shimmying and making sure he can see what is behind a corner. How are you feeling about that for third person? I mean, he's a cut above the rest when it comes to this. Like, he's super used to it. He's won championships on 3P, so he's having a blast. I mean, he's played a lot of Call of Duty as well, so it's like the best. He is torching this lobby right now. Bullying them. But no, I think there is definitely there's a learning curve to it if you haven't really played it. And yeah, he has a lot of experience with this type of camera, this type of gunplay, and I think you're seeing that absolutely right now. Just the used movement with the crouch and the block. He's a little disappointed. I think it's a nade that takes him out, but he was evet Arda haklısın. Ya Warzone 2 de ücretsiz olacak sonuçta. Yani ne kadar oyuncusu kalır bilemiyorum. Dostlar, bir DMZ ve Warzone 2 oynanışı göremedik ama benim yayına devam etmem pek mümkün değil gibi gözüküyor. Zaten zor koşullarda yayın yapıyorum. Warzone 2 ve DMZ oynanışı görürsek elbette bir video yapacağım ama bunu sizlerle birlikte göremeyebilirim. Yani her an yayını kapatmak zorunda kalabilirim. Şu an kaç kişi izliyor bakalım. 37 kişi benimle birlikte yayını yapıyor. Teşekkür ederim hepinize, her birinize. Arada bir kopmalar oldu. Onun için kusura bakmayın. Bir iki kere koptu sanırım yayın şimdiye kadar. Görüntü de fazla iyi olmadı. 720p yayın yapmak zorunda kaldım internetten dolayı. Gecikme de var elbette. Yayını yavaştan sonlandırıyorum dostlar. Gelişmeler olunca kanalda buluşalım. Ama şu an üzülerek söylüyorum ki devam edemeyeceğim. Yeah, this guy obviously has been here before, of course, on a new game here, Modern Warfare 2. Looking amazing, I'm pretty sure this part he does snap